Değerli takipçilerim, ben vizitlerim esnasında bazı eski hikayelerimden bahsederim. Onları artık bu şekilde çekimler yaparak geçmişteki yaşadığım bazı anları sizlerle paylaşmak niyetiyle bu çekimi yapıyorum. Ben daha henüz dahiliyede asistandım. O zaman poliklinikte gördüğüm bir hastanın tahlillerini benden evvelki hekim arkadaşlar defalarca değişik tahliller isteyerek aslında ele almışlar. Fakat hastanın kendisinin anlattığı hikayedeki olaylarla o tahlillerin yorumunu bir arada pek düşünmemişler. Hastanın tablosu aslında atlanmış. Tablo hem 35 yaşındayken doğum esnasında meydana gelen aşırı kanamadan sonra meydana gelen hipofiz bezinin bir tür çürümesi tablosuydu. Aynı anda bu tablo böbrek üstü bezinin de bir otoimmün saldırısıyla birlikte çift endokrin organ yetmezliği, bizim endokrinolojideki adıyla Sheehan sendromuydu. Şimdi hastanın o andaki yaşı 55. İşte genel olarak halsizlik, bitkinlik, böbrek üstü bezinin yetmezliğinin semptomları var. Tabii kadın son çocuğundan sonra herhangi bir çocuk falan talebinde bulunmamış. Ben anamnezi derinleştirdiğimde bana şunu dedi. Ben o çocuktaki kanamamdan sonra çocuğa süt falan da veremedim. Hep dışarıdan desteklerle, mamalarla falan büyüttüm o çocuğu demişti. Bir şekilde bu hastanın tablosu zaten bende oturdu. Laboratuvarda normal hani biyolojik bir şekilde menopoza giren bir kadının FSH'ları 50 düzeyinde, LH'ları 25 düzeyinde olur ya. Bunun düşüktü. Yani böyle 18 gibi, 10 gibi FSH, LH değerleri vardı. Böbrek üstü bezi tembelliğinde işte düşük kortizol düzeyi ve yükselmiş ACTH düzeyi ve otoimmün antikorlar destekledikten sonra hastaya tedavi verdik ve aradan geçen bir zaman zarfında hasta hamile kalmıştı. Bu benim için çok ilginç bir anıydı. Ondan sonra kendileri bir market işletiyorlardı. Bize her gün hediyelerle geliyorlardı. O kadar mutlu olmuşlardı ki yeniden bir enerji açığa çıktı onlarda adeta. İşte bazen internette okuyorsunuz işte falanca ülkede bir kadın 70 yaşında ikizi hamile kaldı. İşte onların aslında temel esprisi biyolojik yaşları yani kronolojik yaşları diyelim ki 70 olsa da organ yaşları aslında daha düşük olabiliyor. Hele de bunun gibi hipofizdeki saatin vakti duran. Daha sonra yapılan dış müdahaleyle resetlenerek tekrar çalışan saat gibi düşünün. O andaki saat neyse vücutta ona göre şifa yönünde cevap veriyor. Bu anıyı sizinle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler diliyorum.